Evet dostlar, merhaba. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün farklı bir oyunla birlikte olacağız. Çok beklenen War Dogs, FPS Multiplayer Shooter. Oldukça ilginç bir oyun. Şu an giriş yaptım. Bu hafta sonu yayınlanan kapalı beta testine katıldım. Biliyorsunuz oyunu, belki de bilmiyorsunuz. Ön sipariş verenlere bu cumartesi, pazar günü kapalı beta testine davet edildi. Oyunu bir süredir takip ediyorum. Çok ilgimi çekti. Çok ilginç mekanikleri var. Biraz Battlefield'a benziyor, biraz Arma'ya benziyor. Bu nedenle oyunu birlikte deneyeceğiz. Ben de bilmiyorum dostlar. Şimdi sizle birlikte keşfedeceğiz. Tabii takıldığım bir yer varsa onu keserim diye düşünüyorum. Oyunun tabii hafta sonu olması dolayısıyla herkes yüklendiğinden serverlar şu anda oldukça dolu. 55.000 kişilik bir beklemeden sonra giriş yapabildim. O yüzden çok heyecanlıyız. Bakalım nasılmış. Play tuşuna basalım. Bir tutorial bizi karşılıyor. Görüntüleri çok güzel görünüyor dostlar. En büyük özelliklerinden biri de özellikle her bilgisayara optimize edilmiş bir oyun olması. Bunun sözünü her yerde veriyorlar yapımcılar. En düşük ekran kartlarına bile. Benim ekran kartı da çok iyi değil. 2060 kullanıyorum süper. Aslında bir anlamda bu optimizasyonu da denemiş olacağız. Temel eğitimi tamamlaman gerekiyor dedi. Endişelenmeleri, eğer iyi olduğunu düşünüyorsan çok da yüklenmeyeceğiz sana dedi. Evet. Şu an FPS değerini göremiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Dostlar, görüntüler fena değil. Şu an ekran ayarlarını bir test etmek istiyorum. Hangi ayarlarda oynuyorum şu an? Buradan göremedim. Belki standart video ayarlarına bakalım. 1920'ye 1080 diyor. Mantıklı. DLSS aktif. Performans. Neyse, ayarlara çok dokunmayacağım. Yalnız mouse hassasiyetim biraz arttırmak istiyorum. Onu şöyle bir 1'e çekelim. Şimdilik. Sanırım bu biraz daha rahat oldu. Burası tutorial bölümü dostlar. Standart mouse'un sol tuşuna bastığımız zaman yumruk sallıyor. Şurada bir güzel bir ayrıntı. Böyle farklı müzikler seçebiliyoruz herhalde. Evet. F'le standart. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Küçük videomuzu izlediğinizi varsayıyorum dedi. Projektörü play tuşuyla bas ve izle dedi. Bakalım izleyelim. Basmadık mı? Evet. Bastık. Interact with the projector and then scroll and press play to start watching the video. Ha. Hey,
Genuinely, thank you for being here and playtesting our game. Closed beta is no longer under NDA, so feel free to stream, make first impressions videos, and post clips online. Remember, if you NDA kısıtı olmadan decide you don't like the game, you're more than welcome to refund it. For everyone else, İstediğin gibi welcome to War oynayabilirsin. Dogs. We hope you make money, lose money, and love every second of winning it back. güzel bir ayrıntı That's olmuş. finally over. You can head across the hall and start your training. Oyun direktörü, yapımcısı bir hoş geldin mesajıyla bizi karşıladı. Şimdi devam edeceğiz. NDA sürecindeydi. Yani This room and go across the hall to start your training. Yani YouTube'da vesaire yayınlamak yasaktı ama şu an her türlü yasak kaldırıldı. O nedenle size bu videoyu çekebiliyorum. No point, man. It's an equipment vendor. You'll find these guys standing next to weapons posters across Bakarani's safe zones. Grab an AK and some ammo from him. Let's get started. Evet, bir Kalashnikov AK al dedi. Ama nerede bu? Nerede olduğunu söylemedi. Burası mı acaba? He, pardon. Vendor, satıcıdan. Satıcıdan bir Go to the Kalashnikov vendor and grab yourself an AK and some ammo. bir Kalashnikov al dedi ve biraz da kurşun al dedi. Burada aynı zamanda inventory sistemini öğretiyor dostlar. Go to the vendor and grab yourself an AK and some ammo. Tamam. Ben de oradayım şu an zaten. Nasıl satın alıyoruz bunu? I know you've done this before, but I need to see it for myself. So, when you're ready, fire at the targets. Hazır olduğunda ateş et dedi. Yukarıya doğru bir sekme var ama PUBG'deki gibi aşırı derecede bir sekme mi, ondan çok emin değilim. This thing cut out. I said fire at the targets. Tamam, ateş ettik. Başka nerede var ki? Benim görmediğim bir hedef mi var? Ha, şu mu? Ha, şurada var. Fire with the right ammo. Bullets can easily penetrate weaker materials like glass, wood, cloth. Kurşunlar Hit the rahatlıkla target through the wood. See for yourself. kurşun tipine göre odundan, camdan vesaire geçebilir dedi. Arkada bir şey mi var? Bunları dene dedi. Mesela metal. Shoot the target through the wood. Ağacın içinden dedi. Ateş et. Ediyoruz. Nereye edeceğiz ama? Ha, şurayı diyor. Solid work. Unlike wood, some surfaces are not penetrable, causing bullets to ricochet. Bazı yerden kurşunlar geçemez dedi. Watch the bullet rebound. You hit the target without using ricochet, which is kind of the whole point of this drill. So fire at the container's highlighted edge and watch as your bullet ricochets. Kenarına highlight, yani şuraya. Good job. Let's see what you're like with explosives. Kurşunlar Go to the vendor and get metalden sekerek de Make it gidiyormuş. if you don't have one already. Konuşan kişi biraz sert. Sanırım eğitim subayı izlenimi vermeye çalışmışlar. Amerikan filmlerinden izlediğinizde bilirsiniz dostlar. Eğitim subayları biraz böyle serttirler. Go grab a grenade from the vendor's items list. Vendor'dan, satıcıdan bomba al dedi. Sanırım bu biraz Tarkov'daki gibi, buradaki vendor mantığı benziyor. Head back to the vendor and get a grenade. You might also need a backpack. Tabii dostlar, yani şu an sizle birlikte bunu deniyorum. Aldım. Take a grenade
Şurada işaretli olan oklu şey atacağız. G iledir herhalde. Ya da 4 ile mi? Evet. 4 tuşuna bastığımızda attım. Girmedi. Jesus, we're gonna be here all day. Try again with another grenade. Tanrı aşkına diyor. Bütün gün burada bekleyemeyiz. Tekrar dene dedi. Yani sevgili komutanım, biz de acemiyiz ya. Arkadaşlar biraz daha yukarıya atmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Böyle deneyelim. Oldu Good herhalde. work. Now, go back to the vendor and get yourself a helmet and some armor from their gear selection. Bazı armorları al dedi Gear Selection'da. Mesela helmet al dedi. Kask. Armor. Zırh. Başka bir şey yok herhalde. Get a helmet and some armor from the vendor's gear selection. Aldım. While this gear makes you harder to kill, it also adds weight, making you slower and less agile, which is worth thinking about before choosing your loadout. Open your inventory and see for yourself. Inventory herhalde I'ya bastım şu an. I ile birlikte olan bir şey. Taba bastım dostlar. Buradan inventory ile ilgili ayarlamalar yapabilirsin dedi. Level 2 helmet. Yani tab tuşuna bastığımızda bu ekran çıkıyor dostlar. Sounds Bu like you bölümü passed this geçtim section. dedi. Go through the doors to start phase 2. God, I hate that horn. Güzel, arada çok espriler var. Bu borudan hoşlanmıyorum, bu boru sesinden gibisinden dedi. Biraz Amerikan piyadelerinin eğitimi havası vermeye çalışmışlar. Dediğim gibi Amerikan filmlerinden buna alışıksınızdır diye düşünüyorum. Quick, run over and revive that guy before he bleeds out. Canlandırma eğitimi. F tuşuna basılı tuttuğunuzda şöyle el animasyonu ile birlikte karakterinizi canlandırıyorsunuz. Asıl oyuna girerken Medic kit'i aldığınızda bu daha hızlı olabiliyor bu işlem. Yani aslında oyuna başlarken görev tipinizi siz seçiyorsunuz. Sniper mı, Assault mı, This fella can't catch a break. While you could just use your hands to revive him again, using proper medical equipment makes the process way faster. Evet. Have a resuscitator from the vendor's item selection and see for yourself. Vendor'dan oksijen maskesi al dedi. Bu süreci daha da hızlandırıyor dedi. Kademe kademe güzel bir şekilde Now, aslında drag that guy away from the danger before resuscitating him. öğretiyor dostlar. Bunu karakteri F'e basılı tuttuğunuzda bakın dostlar şöyle çekebiliyorsunuz. Güzelmiş bu da. See you death. You need to drag that guy from danger and then resuscitate him. Sağır mısın dedi. Tehlikeden kurtar ve canlandır dedi. Evet. Use the resuscitator to get them back on their feet. Şimdi onu canlandırmak için kullan dedi. Evet. Good job. Now on to the next room. Yeni odaya geçebilirsin dedi. Yeşil burası yandı. Ben şu an zıplıyorum. Herhalde. Evet. Stand in that large white circle on the floor. Evet, görüyoruz. Yuvarlak diyor, halkayı görüyor musun diyor. Görüyoruz, evet. This is the control zone. Bu Every kontrol faction bölgesi. competes to hold this zone. The Burayı faction with the most players ele in the geçirmek zone için when the score time tüm ticks timler over çalışıyor dedi. earns a point. The first team to reach 100 points wins the match. 100'e ilk kim ulaşırsa, hangi tim ulaşırsa Notice that your presence here is contributing to your team's score in the bottom left of your screen, and that you are earning money for doing so in the top right. Burada bulunan, circle içinde bulunduğun time katkı sağlıyor diyor. Bakın The circle has been added to the display. Go and enter it. haritada
biraz sonra online oyuna geçtiğimizde kullanacağımız haritada bu circle'ların içinde kaldığımız zaman Roman circle is the hot zone. Everything you do here is worth more burası than you da and your team. sarı da See in the bottom left that your zone presence has en doubled tehlikeli since bölge. beginning the circle. Burada kaldığımızda puanlar 2 katı yazılıyor. And earn you a healthy profit. Stay in the hot zone to earn another point and take home some serious pay. Burada kalman gerekiyor diyor şeyi kontrol altına alman için. Aslında PUBG'den şöyle farkı var. Head towards the final. Halka PUBG'de kapanırken biz burada halkanın tam tersi içine gidiyoruz. Enteresan bir mekanik olmuş. Sanırım bunu da geçtik. Yeşil neresi? Ne oldu ya? You may end up down like this. Ha, ölme animasyonunu Though denetiyor bize. tempting, giving up straight away is not always a good move. Vurulduğun zaman Your spawn, teslim de olabilirsin ya da bir yardım da çağırabilirsin diyor. staying for a revive may well Seni save you kaldırdıkları time and zaman cash while keeping you in the fight for longer. onlara para veriyormuşsun. Right, now you've learned that dying shit. Let's get you back to full health. Ölmeyi öğrendin Go diyor. to the vendor and grab a first aid kit from the items section. First aid kit yani ilk yardım kiti al dedi. Item bölümünden herhalde. İşaretledik. Aldık. Use the kit to heal yourself. Kendini heal'lemek için kiti kullan dedi. Mouse'un sağ tuşuna basılı tutuyorum dostlar. Hapı yuttuk. Ve heal'ledik. Bu kötü bir hap yutma değil. Bizi sağlığa kavuşturan bir hap yutma oldu dostlar. Yeni sistem. Tutorial eğlenceli olmuş. Eğer İngilizceniz de varsa eğitmen subayın söylediği esprilerle de güzel bir ambiyans yakalanmış. Just go through the door to the final room. Neredeyse tamamladın dedi. Son odaya git dedi. Geldik. Evet. Approach the vendor, get yourself a small hammer and some build supplies. You find those in the items section. Vendor'dan çekiç al dedi ve supply, destek elementleri de al dedi. Bir de ne? Şunları mı alıyoruz? Şunları alıyoruz. İnşaat malzemeleri. Now, right click to bring up the build menu and try placing 2 sandbags. Sağ kliğe basarak inşaat menüsünü aç Hit the dedi. sandbags to build them. Hitting the cross makes you build faster. Daha hızlı sanırım böyle vurup mu yapacağız? Anlamadım. Şu dostlar işaretlere vurduğumuzda daha hızlı. That's one. Basılı tutuyoruz. Şimdi gördüm. Mouse'a basılı tuttuğumuzda bunları yapıyor. Job done. To build larger structures, you need to be in the vicinity of a forward operating base. FOB. Go and get Daha büyük binalar için diyor, halkanın daha büyük binalar inşa etmek istiyorsan diyor, o FOB yani halka içindeki yerlerde ancak bunu yapabilirsin dedi. Objektifimiz ne? İleri Go grab a fob from the vendor's items menu. ileri savunma üssü. İleri üs. Aldık. Place the fob where you can by pressing and holding left click. Evet bastık. Olmadı. Niye? Tamam place dedik işte. Place the forward operating base on the ground by pressing and holding left click. Ha yine şaşırdığım işi dostlar. Open the fob and drag the hammer into your special Uzun items basmamız slot. gibi. Slot 3. This slot is reserved for specialist role items like hammers, medical bags, and RPGs. Çekici dedi elimize alacağız. Sanırım bu numaralardan birindedir herhalde. 6-7 bastım ama çekiç nerede? Bu Open the üst fob and drag the hammer into your special items slot. Slot 3. slot 3 dedi. Bu mu? Ha pardon.
Tamam. Bunun içinden alıyormuşuz. Right click to bring up the build menu. Then go ahead and build 2 HESCO blocks. Yine sağ tuş HESCO Blocks denen şu bloklardan yapmamızı istedi. Evet. Ya hep unutuyorum, sanki ateş ediyormuşum gibi tek tuşa basıyorum. O yüzden böyle ya bunu tamam. Dediğim gibi dostlar şu çarpıya bak. Concludes your training. Evet. Feel free to leave the compound and check out the shooting and vehicle ranges. Şimdi araç testine dedi. Firing range. Evet, tutorial'ımı bölümünü bitirdim. Evet dostlar, şimdi multiplayer bölümüne giriyoruz. Oyun bizden şöyle 3 timden birini seçmemizi istiyor. Yeşili seçtim. Evet, şu an multiplayer bölümündeyiz. Oh my god, hey! Herkes konuşabiliyor şu an. Yakın proximity chat var çünkü. Bu vendor'dan ne oldu? Tekrardan yüklendi. Oyuna nasıl oynayacaksanız vendor'dan kendi stilinize göre bir ekipman alıyorsunuz. Çantamız yok. Tabii öncelikle bir kendimize çanta alacağız. Bakın 10.000 dolarlık bir paramız var dostlar şurada. Bu 10.000 dolara göre alacağız. Çantaların level'ları var. Şunda %75 indirim varmış. Paraşüt herhalde. Burada rolünüzü seçiyorsunuz. Yani aldığınız çantaya göre bu çantayı aldım mı ben? Aldım herhalde. Şimdi bakın 9 dolar 825 sentim kaldı. Silahlara bakalım. Ne alabiliriz? Sniper silahı. Bir sniper deneyeceğim. 550 dolar mı? Ne yaptın abi sen ya? Ha, 550 dolar. Tamam. Aldık. Ammo tipi de 9 kurşun 19 69 kurşun aldım. $602 dolar yapıyor. Aldık. Bu shotgun mı ya? Hey! Lan! Yeah, move, dude. You're honestly looking fat, dude. Çekilin be. Dostlar ben shotgun aldım galiba ya. Yo, sniper tüfeği. Nasıl bir sniper tüfeği bu ya? Buna bir dürbünle almak gerekiyor tahminimce. Scout rifle diyor ya. Vallahi dostlar işte bu item ne işe yarıyor, ne oluyor bunları öğrenene kadar bayağı bir vakit geçecek.
Attachment kısmına geldik. Dürbün. No refund. Dürbün de aldım. Good luck, rookie. Yani bundan emin değilim bu sniper tüfeği mi değil mi diye. Tek atıyor. Biraz kurşunu fazla almışım herhalde. Bir de sağlık kiti alalım dostlar. Reading that right. Big discounts. Ee, Limited time only. sağlık kiti 2 tane, 5 tane alınıyor herhalde. Aldım. Bir de şu canlandırma kitinden bir tane aldım. Hope you spend Vallahi para harcadığınız için There ain't gonna be şöyle bir hissiyat oluyor. Yani parayı çok dikkatli harcamanız gerekiyormuş gibi bir durum oluyor dostlar. O nedenle biraz dikkatli olmamız gerekiyor gibi geliyor. Evet. Şimdi bir araçla arkaya bindim aracın. Harita çok büyük olduğu için dostlar burada maalesef bir araçla gitmeniz gerekiyor. Ve burada yapılan her eylemden para kazanıyor sonuç. Bakın mesela şu an aracı kullanan kişi bizi haritadaki şu alana ya da herhangi bir alana götürdüğünde sanırım şu anki bölge bu. Bu halkanın içine girmeye çalışacağız. Bizim takımlar ne kadar kişi o halkanın içine girerse o kadar para kazanacağız. Yaptığımız her eylem, canlandırma, birini öldürme, üs kurma, birini bir yerden yani yaptığınız her faydalı eylem size puan, her zararlı eylemde aynı şekilde yine para kaybettirecek. İlginç bir mantık ama çözmek için biraz tabi zaman gerekiyor dostlar. Öyle hemen alışılabilecek bir oyun değil. Alanlar oldukça geniş. 200 metrekare sanırım bir alan diyebiliyorum. 200 metrekare, 200 kilometre kare, özür dilerim. Yanlış olmasın. Yani o yüzden muhakkak bir araca ihtiyacınız oluyor. Burada bakın şöyle küçük araçlar, helikopterler, çok farklı helikopter çeşitleri de bulunuyor. Ben düştüm galiba mı? Yok. Biri bize çarpmış. Biri bize çarpmış. 3 team var dediğim gibi. Ben yeşil team'deyim şu an. Bakın savaş şu an başlamadı henüz. Sol alt köşede de timimizin durumunu görüyoruz. İlk 100'e kim ulaşırsa o tim kazanmış oluyor maçı dostlar. Aslında böyle basit bir mantığı var. Halkaya gelmek üzereyiz. Mavi bölgeye. Şu sarı bölgede de daha fazla puan kazandığımız bir bölge. Geldik mi? Arkadaki araç gördüğünüz gibi mefta derken bizde. Hadi be kardeşim dur ya. O herhalde O tuşuyla değiştirebiliyoruz. Q mu? Yani seat değiştirebiliyoruz. Nasıl ineceğiz? Basılı tutarak iniyormuşuz. İndik. Şu an yeşil, mavi halkanın olduğu yerdeyiz ve
bize puan kazandırıyor şu an yaptığımız faaliyetler. Herhalde birazdan diğer timin elemanlarıyla bir sıcak çatışmaya gireceğiz diye düşünüyorum. Ben kask mask hiçbir şey almamışım. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Basılı tutarak dürbünü açıyoruz dostlar. Şu an biz herhalde erken geldik buraya diye düşünüyorum. Yani bizimkiler atıyorlar ama kime atıyorlar onu tam tespit edemedim. Şu an biri gitti. Hakkın rahmetine kavuştu. Allah. E ve Q yine standart. Sağa ve sola eğilme. Şurada bir çatışma koptu. Biri gitti bizden. Ben şunu kaldırabilir miyim acaba? Üç müydü? Ben bunu nasıl kaldırıyorum? Şunla. Evet, kalktı arkadaşımız. Kırmızı ekip saldırı aynı bölgeye geldi dostlar. Kırmızı ekibin hakimiyeti var. Bakın kırmızı oldu halkamız. Kim öndeyse halka onun rengini alıyor sanıyorum. Bunları nasıl canlandırıyoruz ya? Yani revive. Biz de bir dua etmeye başlayalım. Ne oluyor ya? Ama biri daha mı vuruldu? Bu eleman mı? Thank you, bro. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. I'll give you a little tip for that, my guy. No problem. Can you hear me, guys? Yeah, I can hear you. I can hear you. Good. Guys, I have a smoke. I have a smoke. Yakınlık chat'i olduğu için dostlar ya tabii şu an herkes acemi, yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi sizle birlikte keşfediyorum oyunu. Şurada ya sniper ekibi var. Is there any sniper? Alan şu an kırmızıların hakimiyetine dostlar. Bakın onlardan 9 kişi, yani 9 puan almışlar. 9 kişi var diyemiyorum da. Bizden daha öndeler, daha kalabalıklar anladığım kadarıyla. Yalnız şu şeyi niye kullanamadım ben onu anlamadım. Şunu şuraya mı almak gerek? Acaba şöyle mi yapmak lazım? 5. Yani şunu nasıl kullanacağız ki? Bunu nasıl kullanıyoruz? 3, 4, 5. Şuna
Bir silah. Altı ne? Bu hangi şeyle? G mi? Tab tuşuyla zıplıyoruz. Yani çok açıkta şu karşıda bir şey var ama doğru bir yerde miyim? Onu da bilmiyorum. Yine dediğim gibi tab tuşuyla otomatik olarak tutuyor. Şunu çözemedim ya. Bunu buraya bir yere de almıyor. Şöyle yaptım. 4 bu. Bunu şunun yerine alsam aldı. Ha evet. 4'e basınca bu medik zımbırtısı geliyor. Aslında şu an kimseyi kaldırmadığım için bence şunu koysak daha mantıklı. Bu çünkü bu kendi yaralarımızı sarmak için. Şurada işaretli bir alan var. Oraya gitmeye çalışacağım. Her oyun kaç dakika ne kadar sürüyor çok iyi bilmiyorum dostlar. Evet, sarı alan herhalde o. Şurada bakın 100 metre ileride haritada işaretli olarak görünen yer. Burada birçok kişi toplanmış. Burada bir tehlike var herhalde. Haksız mıyım? Oo. Burası sıkıntılı bölge. Şuradan birini aldılar. Biri sağlık ekibi istedi. Over here! I'm down! Yani bu böyle midir? Onu da bilmiyorum ama. Over here! I'm down! Kaldırdım ve bakın dostlar şurada para kazandım. Ayda adamı vurdular. What are you doing, man? Ha bunlar düşman mı? Aa bunlar düşmanmış. Aa. Dostlar, ölen kişilerin çantalarındaki malzemeleri alabiliyorsunuz. Bakın şöyle bir silahı varmış ama alamıyorum. Dürbünü alabiliyorum galiba. Dürbünü 3 tuşuna atadım. Yani oyunu tabii öğrenene kadar biraz zorluk çekeceğiz. O çok net. Oyun Warzone gibi çok hızlı ilerlemiyor. Biraz daha PUBG ve Arma arasında bir oynanış ağırlığı var. Ama dediğim gibi istediğim Allah tamam bekle 2 dakika. Şu an yaralandım. Nasıl iniyor bu aşağıya? Kendimi iyileştirmem lazım ama
şu an çok saçma bir şey yaptığımı farkındayım. Bandaj. Kendinize heal için mouse'un sağ tuşu na basıyormuşsunuz. Onu öğrendik. Bu arada benim üzerimde ne kask var. Şu beyaz şey dolunca herhalde heal'lamış oluyorsunuz. Bu silah tek tek atıyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Şurada ekip var. Bu kendini öldürdü. Halbuki onu korumak için gelmiştim. Oo, 2600 point. Çok güzel. Tabii dolar ya. Bir tane daha çaktım dostlar. Güzel bir yer buldum. Güzel bir yer buldum. Gördüm. Ah! Onu kaçırdım. Bu arada elinizdeki silaha göre, yaptığınız görevlere göre dostlar, şurada gördüğünüz gibi Recon şeyiniz artabiliyor. Mesela ben level 2 oldum. Oo, ölmedi bu adam. Kan sıçramasına rağmen. Neden ölmedi acaba? Yerimiz güzel dostlar. Beni burada henüz fark etmediler. Fark edene kadar ben burada arkadaşlar incelen. Biri geldi. Solda. Tespit ettiler, kaçıyorum. Konteyner diye söyledi. Yer değiştiriyorum. Allah be. Ah! Yani duydum. Konteynerin orada diye uyardı. Dostlar, isterseniz komple kendinizi öldürebilirsiniz. Ya da bir takım arkadaşınızın bu durumda E'ye basıp yardım çağırabilirsiniz. Birinin beni kaldırmasını umuyorum. Bribe, rüşvet verme diye bir seçenek var. Onun ne işe yaradığını çok iyi bilmiyorum. Biraz daha bekleyeceğim bakalım. Bu arada M tuşuna bastığımızda bakın burada haritada şu canlandırılmayı bekleyen oyuncuların şöyle bir işareti olduğunu görüyoruz. Tabi her işareti bilmiyorum. Şu ölmüş herhalde. Beyaz bununkisi. Benim gibi bir kişi daha bekliyor. Bir tane pick-up var yakınımda. Herhalde beni kaldırırlar. Bir kere daha yardım çığlıklarıyla bağırdım etrafıma. Help me out diye. Şunlar kuleler diye geçiyor. Bu kuleler ne anlama geliyor onu tabii şu an tam olarak bilemiyorum. Şurada kırmızıların bir kulesi var. Mavilerin bir kulesi var. Bir de yeşillerin bir kulesi var. Aslında benim yakınım... Ben neredeyim bu arada ya? Kendimi görebiliyor muyum? Yani bir Allah'ın kulu kaldırmaz mı ya? Dostlar. Bir daha bir yardım çığlığı atayım. Haydi.
O zaman şey yapayım. F1'e bastığımızda 100 dolara çıkarttım. Bana yardım edene 100 dolar veriyorsunuz. Yani F1'e bastıkça o şey artıyor. Çok güzel mekanikler var dostlar. Bunların herkes oyuna alıştıktan sonra nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Mesela bu bribe özelliğini çok beğendim. Biri geldi sanki. Dostlar galiba şu benim. Evet benim o. Engerek. Hala canlanmayı bekliyorum. Ödülü 150 dolara çıkarttım. Hadi bakalım. 150 dolar. Geldi. Vallahi geldi. Sonunda geldi. Yardım geldi dostlar. Evet. Biri kaldırıyor beni. Kim kaldırıyor bilmiyorum. Göremiyorum. Thank you dude. How do I revive you? Hold F. Hold F. I can only take it. Wait. Are you enemy? You are enemy. Which teams? Green, red, blue. Which team are you? I am red. Red? Yes. Come on man. I wish you the best. Bye bye. Thank you. Good luck. Bu arada dostlar ben kendi takımdan biri geldi sandım ama maalesef kırmızı timden birisi gelmiş. Yapacak bir şey yok. Teslim oluyorum. Takdiriyle ay dedik, teslim olduk dostlar. Evet. Öldükten sonra yine en baştan başlıyorsunuz. Fakat silahlarınız vesaireniz hepsi gidiyor. Yine kazandığınız paraya göre 22.000 dolar olmuş. Yani şu anki faaliyetlerimizden yaklaşık 22.000 dolarlık bir gelirimiz olmuş. Bakın şu an kırmızılarla maviler önde gidiyor. En kötü takıma girmişiz. Yeşil tim. Maalesef. Yine ben bir şöyle ucuzundan bir çanta alacağım. Ama bu sefer tecrübe kazandım. Kask almayı düşünüyorum. Level 3. Bunlar kitli. Bunlar ne zaman açılıyor bilmiyorum. Alamıyorum. Zırh da alamıyorum. Çanta şundan. Bazı şeyler kitli dostlar. Sanırım oyunda level atladıkça onlar açılıyordur diye düşünüyorum. Ekipmanlardan yine sniper tüfeklerinden şu kitli, şunu alacağız. Teker teker kurşun basıyor buna. 19 bu kadar yeter herhalde diye düşünüyorum. Tabanca attachment'ı unutmayalım. Attachment'ımızı aldık. Bazı attachment'lar yani eklentiler gördüğünüz gibi level'lara bağlanmış. Bunu da aldık mı? Bunu da aldık herhalde. Silah, tabanca alabiliyor muyum? Alamıyorum. Niye alamıyorum ya? Ha, bu tabancayı almak istiyorsan diyor 5.000 dolar vereceksin diyor. Tamam verelim. Önce açıyorsunuz bazı şeyler için. Şarjör almamız gerekiyor herhalde önce. Aldık. Şarjöre kurşun mu doldurmamız gerekiyor? Galiba öyle.
Bu kurşun doldurma işini çok çözemedim. Uzmanlık olarak da dostlar ne kadar üzerinize şey alırsanız o kadar ağır oluyorsunuz. O nedenle ben roket atar vesaire gibi bir şey alamayacağım. Bunlar şimdilik yeter gibi duruyor. Bir tane şarjörüm, silah şarjörüm var. Sniper tüfeğinin mermisi var. I hope you like what you bought. Satın aldım. Birinin aracıyla gidelim. Wait, fellas, wait. I've got some the stuff in the boot that we need to drop off. Oh fuck, you've took about 6. You need to drop them supplies off to the farm. I've loaded the car with supply. Look in the back, the supplies. Yeah, so take us to the farm. Ulan neresi orası? You're going the wrong way. We need to go to farm. You're going the wrong way. Shall I drive? Okay, you drive. Okay. Tabii bizden daha tecrübeli arkadaş. O yüzden ona teslim etmek daha mantıklıydı. Ne demişler efendim? At binenin, kılıç kuşananın, değil mi? O nedenle direksiyonu arkadaşa devrettim. Birisi FOB Supply bölgesine götürüyor şu an. FOB Supply bölgesi az önce eğitimde de gördüğümüz gibi kalenin oyun içinde bir kalede demeyeyim de üs inşa etme sistemi var. Sanırım burada bir üs inşası var. Bu üs inşasına katılacağız. Fakat şu an kırmızılar öndeler. Biz Are we here? Yes. I'm just trying to figure out. Oh fuck. Well, I may have just drove over the crate and destroyed it. Never mind. I don't know what that. Okay, let's go. Don't you go to the green zone? We are losing, man. Hold on to your hats, cowboy. Kırmızılar 34'teler. Maviler onlara yakın ama bizim hiç kazanma şansımız yok. En gabi gruba düştük. Figure it out. Bu proximity, yakınlık chatinin çok güzel. Tabii kendi arkadaşlarınızla yine Discord üzerinden, gerçi Türkiye'de Discord kapalı ya da başka platformlar üzerinden konuşabilirsiniz ama oyun alanı 100 kişiden oluştuğu için
I think it's a good spot, man. Thank you, thank you. Evet. Burada yani hiç tanımadığınız insanlarla güzel dostluklarınız bile olabilir. Biraz şeye uygun gibi geldi bana. Communication, karşılıklı iletişim ve etkileşim için uygun gibi geldi. Shift'e bir kere bastığınızda otomatik olarak koşuyor. Basılı tutmanıza gerek yok. Ama onu, bu tarz ayarları sanırım şeyden hallediyorsunuzdur. Menüden. Oyunda 3 farklı harita varmış galiba. Dediğim gibi dostlar, şu an kapalı betadayım. Birçok özellikleri aktif değil. Şu an yeşil alanın içinde olduğumuz için takımımıza puan kazandırıyoruz. Şurada ortada bakın sarı bölge var. Sarı bölgeye girdiğimizde kazandırdığımız puanlar daha da artacak diye düşünüyorum. Benim şu anda ağırlığım hafif. O yüzden hızlı koşuyorum. Şu tarz kulelere dikkat etmek gerekiyor. Buralarda sniperlar için çok güzel atış noktaları var. Şurada bir takım arkadaşımız canlandırıldı. Çatışma bölgesine yaklaştık. Ama yani o kadar kötü bir yerdeyiz ki. Tabancayla birini aldık dostlar. İşte FPS oyunlarının en kötü şeyi maalesef bu ölmüyor mu ya? Şu an yaralandığım için dostlar kendime almış mıydım? Allah kahretmesin ya. Health almadım. Şunda vardır inşallah. Allah! Evet dostlar, çok fazla vakit kaybetmemek lazım. Yoksa hey man, why did you kill me? I am a child. Why did you do that, man? Böyle biraz duygu sömürüsü yapalım. Valla gelip kurtarırlar mı? Bir daha bir bağırayım, haykırayım. Hatta bir para vereyim.
Get down! Evet, yine öleceğim maalesef. Tabancayla yine güzel işler yaptık dostlar. Fena işler yapmadık. Bu arada helikopterler de var. Şu ana kadar helikopter görmedim. Pahalı olduğu için herhalde kimse açamadı helikopterleri. Paramız ne durumda? 21.000 dolar. Boy, you might want to make the most of this discount. Yine Won't be around forever. sniper tüfeğinden gidelim diyorum. Bunu See you around. çok uzun tutmak istemiyorum dostlar bu videoyu. Şimdilik sizle birlikte aslında öğrenmiş oldum. Bir sonraki videoda War Dogs'u tabii daha derin nasıl oynarız, nasıl oynanıyor kısmına gireceğim. Şimdilik bu bir giriş videosu gibi olsun. Oyun fena değil. Böyle çok Warzone gibi ya da değil de daha çok PUBG gibi daha yavaş ilerleyen, daha taktiksel bir oyun düşünüyorsanız, ki ben severim, düşünenler için bence ideal bir oyun. Bakalım, göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.